Arkadaşlar merhaba. Bugün Sakız Adası'nda son günümüz. Bitti yani. Bugün akşam tekrardan Çeşme'ye döneceğiz. Dün yemek yemiştik akşam. O akşam fişi falan paylaşmayı unuttuk. Sabah oldu artık. Sabah paylaşacağız. Yemek yedik. Yemek yediğimiz yerde şöyle göstereyim fişi. Şöyle 63 euro tuttu. 63 euro 10 cent tuttu dün akşam yediğimiz yemek. Oradan sonra bir kafeye oturduk. Kafede biraz içecek falan içtik. İşte Emine, ben, çocuklar falan bir şeyler içtik. 18 euro da oraya ödedik. Şimdi artık şeyi bırakmamız lazım. Rent-A-Car'dan araç kiralamıştık. Onu Şöyle bırakma. bir şey var ama saat 10'da alıyorsanız mesela saat 10'da teslim ediyorsunuz. Evet. 12'de alırsanız 12'de gibi aldığınız saatte tekrardan teslim Yani bu ediyorsunuz. Rent-A-Car'ların zaten normal kuralı da. Yani. Ama Şimdi- burada da geçerli. Şimdi geldik işte toplamda kaç kilometre yapmışım? 280 kilometre yol yapmışım. Tabi burası çok indili çıktılı bir yer. Genelde tek geliş yollar. Benzinin fiyatı şu günün yani bugün ayın 28'i 28 Şöyle Haziran. göstereyim mi? Benzinin fiyatı burada 1 euro 91 cent. Yani 2 euroya yakın neredeyse. Şimdi ben işte arabaya geldim fullledim. Gitmeden önce bırakayım diye. Toplam 45 euro tuttu. 45 euro yaklaşık 23 litre falan 23,5 litre civarlarında almışım. Yani işte ne kadara 280 kilometreye 45 liralık 45 euroluk bir yakıt yakmış. Böyle yani şu anlık. Buradan şimdi arabayı teslim edeceğiz. Merkeze geçeceğiz. Merkezde de gezeceğiz. Akşama kadar yani merkezde dolaşacağız. Oradan da gördüğümüz şeyleri, harcadığımız şeyleri size tekrardan aktarırız. Şu yer liman arkadaşlar, şurası. Burada kontroller yapılıyor. Buradan böyle geliyorsunuz. Aslında çok basit yani. Bak bunlar da gemiye bekliyorlar güzel. Bunlar Midilli ya da belki şeye de gidiyor olabilir. Bu Atina Pire miydi? Öyle bir şeydi. Şey gibi terminal. Birazdan da Türkiye işte feribotları gelecek Evet. bir yarım saat sonra. Biz biraz erken geldik değil mi? Erken geldik, bir sıkıntı yok yani. Aracı da buradan kiralamıştık. Evet arkadaşlar, başımıza gelenleri söylüyorum. Yahya yanlışlıkla otelin kartını vermeyi, teslim etmeyi unutmuş. Geldik buraya. Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Bir de aracın ön kısmını park halindeyken vurmuşlar. Allah'tan video çekmiştik. Videoyu açıp izlettik büyük ekranda. Biz de gördük ki harbiden birileri geçerken büyük ihtimal çizmiş. Çizdiği için de yaklaşık 3.000-4.000 arası bir rakam ödedik. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun ama çok iyilerdi. Çok yardımcı oldular. Yorgo Bey. Buraya geldiğinizde yani buradan araç kiralayın derim. Çünkü çok yardımcı oluyorlar. Şimdilik görüşürüz. Yahya, başımıza gelenleri kısaca anlattım. Sen de anlatmak ister misin? Arabaya neler olmuş, ne olmuş? Şöyle vereyim mi sana? Neler olsun. Tamam bir şey olmaz herhalde alır sesini ya. Tut sen ucunu. Şimdi arabayı getirdik biz. Arabayı getirdikten sonra arabayı kontrol ediyorlar. Kontrol ettiklerinde sağ ön tamponda hafiften biraz vuruk tespit ettiler. Biz de sonuçta bunu yapmamıştık. Ama hayır işte yapılmış denildi. Sonradan bizim videomuza baktık. Yani arabayı alırken video falan çekmiştik haliyle etrafını falan. Gerçekten de söyledikleri gibi ön tamponda hani ön sağ tamponda daha doğrusu herhangi bir vuruk yokmuş biz aldığımızda ama biz teslim ederken ön sağ tamponda yani çok büyük bir şey değil aslında. Hani 3-5 tane böyle vuruk tespit edilmiş yani 3-5 tane taş vuruğu gibi düşünün. Bir vuruk var hafiften çizilme. %90 arabayı biz bir yerlere park ettik haliyle. Ben vurmadığımı biliyorum çünkü. Geri gelirken birisi değdirmiş yani. Çünkü zaten bir yerden eğer dönerken sürtsen falan yani arabanın tam sağından olur. Bu hafiften tampon önünden olmuş. Sağ önünden olmuş.
Ondan dolayı tamam dedik, neyse borcumuz, verelim. Eğer kartla çekersen 120 euro dedi. Normal cash verirsen, yani nakit verirsen 80 euroya halledelim dedi bunu. 80 euro verdik, artık yapacak bir şey yok. Yani buralarda böyle şeyler olabiliyormuş işte. Koyduğunuz yerlere dikkat edin diyeceğim ama neye göre dikkat edeceksin? Sonuçta buraya koyarsın burada olur, oraya koyarsın orada olur. En güvenli yere gidersin koyarsın, yine gelir birisi vurur yani. Yapacak bir şey yok. Bu da başımıza gelecekmiş artık ya. Başımızın gözümüzün sadakası olsun, ne diyelim. Cana geleceğine mala gelsin. Bu kadar yani. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Liman burada zaten. Burası komple araç kiralama bölümleri. Eğer isterseniz, motor kiralamak isteyenler için söylüyorum, burada da bir sürü motor çeşitleri var. Böyle değişik değişik ATV'ler var. Sizin tercihinize bağlı. Bunların fiyatları ile ilgili bir bilgim yok. Böyle kafeler var dinlenebileceğiniz. Blue Star gelmiş. Büyük ihtimal bu şey, hani adaları tek tek gezdiren tur gemisi var ya, o tarz bir şey anladığım kadarıyla. Çünkü dünden beri devamlı bu tarz tur tur gemileri geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Postkart. Ödeme. Kart. Evet. Kart. Hadi ödeyelim bunları. Ne kadar ödeyecek? Kart problem. Al, ne yapacağız şimdi? Yalnız Yahya burada asla ama asla İngilizce konuşmuyor. Türkçe. Devamlı Türkçe. Yahya'nın stratejisi bu. Diyor ki beni ilgilendirmiyor arkadaşım. Onlar beni anlasın diyor. Ben onları anlamak zorunda değilim diyor. Haklı da. Ne yani? Yurt dışından gelenler Türkiye'ye Türkçe mi konuşuyor? Yani ama olsun, ortak bir dil var ya sonuçta, İngilizce hani. İlgilendirmez. Benim yok İngilizce. Ya Yahya'yı izleyenler bu video diyorlardır ki kesinlikle ya işte bu Yahya diyorlardır. Harbiden de öyle bir adam. Düz bir adam yani. Bir mağazaya girdik, alışveriş yapıyoruz. Kaç tane diyor? 10 tane diyeceğiz. Ya yapıyor 10. Ya ten desene, ten yani. 10. Türkan yavaş sen oğlum. Al. Sakız Adası'nın burası meydanı. Tam meydanda da böyle güzel bir yer bulduk. Serin. Burada oturuyoruz. Yahya'cığım ne kadar ücret ödedin? 14 euro ya hadi. Şunlara 4 tanesini 14 euro ödedik. 2 tane soğuk latte, bir tane limonata, bir tane portakal suyu. Bence bunların masalara böyle asmalarının sebebi, benim tahminim, burada masada hani bir şeyler aldın, masayı işgal etmiyorsun. Yani benim tahminim o. Çünkü her yerde şöyle aldıktan sonra, yani ne alırsan al fark etmeksizin getiriyorlar böyle masaya, bunu böyle asıyorlar. Şöyle duruyor masada. Ödesen de ödemesen de. Tahminim yani hani buraya geldiklerinde insanlar hani burada bir şey almışlar, masayı boşuna işgal etmiyorlar gibisinden olabilir. Yani başka benim şeyim yok. Gezmeye devam. Evet Türker Bey. Evet, burası Sakız'ın merkezi. Kordon'un bir üst sokağı. Şu karşısı, gördüğünüz şurası Sevgi Yolu herhalde. Oraya geleceğiz. Or. Teşekkürler. Burası herhalde Sevgi Yolu tarzında. Aynen öyle, Sevgi Yolu.
Bildiğimiz sevgi yolu işte. Her yerin meşhur sevgi yolu vardır. Buranın da burası herhalde. Kaç para? Mesela bunun fiyatı mesela 26 dolar. Ne kadarmış mesela Emine o? Var mı fiyatı? 35, 36 euro. Mesela bu da 26. 26 euro. Yani. Şunlar varmış 10 euro civarlarında. 9.99. Mesela ne kadara geliyor şu anda o? Yaklaşık 1300 civarlarında. Kasada da aşağı yukarı aynı bu fiyatlar. Mesela bu senin alan olmaz mı? Yok kızım olmaz. Olmaz evet. Doğru. Bu şeymiş ne güzel. Bu da mesela 40 dolar. 40 euro. Dolar. Aynen. 9 değil aslında. Hepsi 10 onların. Yuvarla direkt. 460 TL. 470 TL civarlarında. Ha bak mesela burada şortlar varmış. 8 euro. Tişörtler de 8 euro. Terlikler güzelmiş ama. Bizim balık terlikler. Yani onların fiyatlarına bakalım. Yani direkt sen yazılar. Kızım onlar Türkiye'de de var zaten. Belki Türkiye'de daha uygundur. Doğru var bunlar. Buna benzer bir şey görmüştüm. Doğru. Yani otellik yaklaşık 1000 civarlarında. Ne kadarmış mesela? 30 euro. Üst tahminim alt da o kadardır. Aynen 30 euro. Çift takımı 60 euro. Şurası şöyle bir elektronikçi de fiyatları yazmıyor. Şöyle bir aşağı inelim. Kaldırmak için. Tavşan da var. Aa, tavşan yemek mi yiyormuş? Renkleri çok güzel. Pembe pembe baksana. Kanarya bunlar. Aşağıda da muhabbet kuşu mu? Evet, onlar da muhabbet. Aynen aklıma şey geldi. Ama bunlar Yunanca biliyorlardı. Türkçe bilmiyorlardı. Emine Taşkan'ın müthiş
esprileri. Kuş ters takla attı. Ay yukarıda da var ya baksana. Hayır, buradaki berber Berberde bayanlar. bir bayan, kadın erkeğe tıraş ediyor. Öyle. Tamam hayatım, aşağı gideceğiz. Şöyle gidelim. Ha, burada da balık fiyatlarına bakalım. Balık fiyatları da bu. Sardalya 7 euroymuş. Hamsi de 7 euro. 7 euro. 320. Barbun 27 euro. Kalamar 18 euroymuş. Öyle işte fiyatlar. Bu neydi? Levrek var mesela şurada 12 euro. Çupra 12 euro. Taksiye bakın. Taksi C200. Şöyle geçelim hayatım yine. Ya da şöyle yürüyelim. Oradan böyle çember yapalım. Olur mu? Akşam herhalde bak hayatım, bizim kırmızı yine gelmiş. Biz onunla gideceğiz herhalde. Ertürk. O zamana kadar kaç kilo giydik gel gelir biliyor musun? Hayatım günde bir sefer gidiyorum. Sen? Tabii sabah geliyor. Çeşmeden Sakız'a sadece bir sefer var benim bildiğim günlük. Sabah geliyor. Sakız'dan da akşam 5'te hareket ediyor. Sabah saat 9'u 20 geçe kalkıyor Çeşmeden. Akşam da saat buradan 5'te kalkıyor. Çeşme'ye tekrar geri dönüyor. Feribot biletleri de yalan söylemiyorum. Şu anda gidiş dönüş 50 euro muydu kişi başı? Bir bakayım sadece. Evet, şu anda baktım ben de. Feribot Lines'tan baktım. Gidiş geliş şu anda 50 euro. Ama bunun içinde liman vergisi dahil mi bilgim yok. Liman vergisi de olabilir. Yani biz bunu Kara Cuma'dan almıştık. Kara Cuma fırsatları vardı daha doğrusu. Kara Cuma fırsatlarından almıştım. Ben gidiş dönüş kişi başı yetişkin olarak 15 euroya almıştık. Ama liman vergisi ödedim ben. Liman vergisi de yalan söylemeyeyim de 500-600 lira civarlarında da kişi başı liman vergisi ödedik. Şu anda yani bugün itibariyle ben Sakız'a gelip gideceğim dediğinizde yaklaşık herhalde bir 60 euro vergiyle birlikte 60 euro sadece feribot biletleri tutar. Ayrıca yurt dışı çıkış harcı var 710 TL. 710 TL'de onu veriyorsunuz. Yani şuraya bugün itibariyle gelmeye kalksanız gelip gidiş paranız 4000-5000 lira civarlarında. Yeşil pasaportlar için çok iyi. Tabii canım, yeşil pasaportlar için sadece bu rakamları veriyorlar. Eğer normal bizim gibi bordo pasaportunuz varsa bir de buna ya kapı vizesi alacaksınız ya Schengen vizesi alacaksınız. Kapı vizesi bugün benim bildiğim kadarıyla zam geldi. 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıktı. Şu anda kapı vizesi bir kişi için, normal yetişkinden bahsediyorum, 80 Euro. Yok ben kapı vizesi almayacağım, Schengen alacağım derseniz Schengen'e de bugün randevu almak biraz sıkıntı. Hadi randevu aldınız. 90 Euro Schengen hizmet bedeli. Bir de normal Kozmos'a ödediğiniz bir bedel var. Bu da yaklaşık kişi başı 1350 TL. Baba baksana baban yanı. Evet papağan. 1350 TL'de hizmet bedeli veriyorsunuz. O da işte şu anda bir vize bedeli de yaklaşık 6000 liraya civarlarına geliyor. Şunları da baksana bir. Evet, burası da benzinlikleri. Benzinliklerde bazı yerlerde pompacı var ama bazı yerlerde, çoğu yerde yok. Gördüğünüz gibi böyle bir pompa istasyonu var. İnsanlar kendileri dolduruyorlar. Fiyatlar
Yani çoğu yerde zaten aynılar. Böyle yine göstereyim sabahki fiyatları. Aslında şunu biz sabah 1.91'den almıştık. Burada 2.89. 2.89 demeyeyim de 2.089 diyeyim. 2 euro 10 cent gibi. Ya bir dakika bir dur Allah aşkına verir misin? Şunların haline bak Allah aşkına. Babasına nasıl yapışıklar ya. Hiç ayrılmıyorlar. Babam çok. Biri babasının kulağıyla oynuyor. diyor. Yok ben kulağıyla oynamadım. Hani kulağında babamın şurasında falan bir şey vardı onu İşte aldım. kulağıyla oynuyorsun. Ya oynamadım aldım bir şey vardı. Sen var ya sen. Vallahi bir şey vardı. Şimdi Bana yapmıyorum şuraya ya. döner yemeye gideceğiz. Şu tam karşıya. Şöyle göstereyim. Yeşilli olan. Peki bir şey söyleyeceğim. Şurada ne yazıyor Filistin'le alakalı? Fry. Bilmiyorum vallahi gülüm ne yazıyor. Free. Herhalde şey Filistin'e ay neydi o yerin adı? Filistin'i serbest bırakın gibi herhalde. Olabilir. Herhalde. Neyse şimdi şurada döner yiyeceğiz. Dönere, buranın tavuk döneri özellikle Ozan abim var benim de. O buraya gelip gitmişti. Özellikle dedi tavuk döneri dedi çok güzel dedi. Gördün mü? Tam döner yerim. Evet, Döner ya. evet dönüyorlar. Dedi muhakkak döner yiyin dedi. Onların Yunanların döneri çok güzel oluyor dedi. İçine yoğurt falan koyuyorlar ve tavuk dönerlerinde sos olmuyormuş genelde. Eski klasik usul Türkiye'de de yaptıkları gibi. Bakalım burada onu yiyeceğiz. Evet. Eminem daha doğrusu porsiyon söyledi. Tavuk porsiyon. Türkiye'dir oğlum. Şöyle geliyor. Biz de normalde dürüm söylemiştik. Bir şey yapma. Böyle geliyor. İçinde yoğurt da var burada. Aç bakalım ağzını. Bakalım. Yiyeceğiz. Tadını göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz önce gösterdiğim döner yediğimiz yer, dedim ya burada döner yiyeceğiz diye. Evet orada dönerimizi yedik. 2 tane dürüm, bir tane porsiyon gösterdiğimiz gibi yedik. Toplamda 19 euro para ödedim. Ama şöyle bir şey var. Ben söylerim yani direkt söyleyeceğim. Esnaflıkları buranın ama. Hani öteki yerlerin demeyeyim. Buranda 2 tane kız var. Özellikle bir tanesi yani çok kötü. Belli yani. Hatta yanımda bir çocukla tanıştım. O da Türktü. O da aynı şeyi düşünmüş. Türkleri hiç katiyen hiç sevmiyor. Hesap almasını söylüyorum. Hesap diyorum. 1 minute, 1 minute. 2 sefer, 3 sefer 1 minute deyince artık benim de burama geldi. Ben parayı ödemeyecektim yani açıkçası. O benim peşimden koştursun. Ben koşturacağım. O benim peşimden koştursun dedim. Sonra diğer kız biraz daha ılımlı olunca mecbur artık ona verdim. Yani paramı vereceğim, ödeme yapacağım. Kasanın önündeyim, bekletiyor beni. Başkalarından alıyor, beni bekletiyor. Sonra meğersem öğrendim ki yanımdaki arkadaşı da bekletiyormuş. O da Türk. Ya ben başlarım böyle işe yani dedim. Ben vermiyorum dedim. Gelsin o benim peşimden koştursun dedim. Sonra diğer kız ılımlı davrandı da o aldı artık. Ödedik ama yani hiç beğenmedim yani son şeylerin davranışlarını hiç beğenmedim. Kavga etmeyi sevmem ama Emine bilir dedi. Yani Emine diyor burada da mı kavga etmeyi başardın? Ne yapayım ya? Beni zorluyorlar. Neyse işte böyle bir olay yaşadık. Yaşadım daha doğrusu. Şimdi de Kordon'a doğru gidiyoruz. Zaten son bakayım ne kadar. 2-3 saatimiz kalmış. Bir Kordon'da birkaç şey alacağız. Bir yürüyüş yapacağız. Kordon'u da göstereceğiz zaten size. Öyle yani. Evet, meşhur taverna yeri. Burayı göstersene bir tane. Şimdi burayı falan, ben burayı araştırdım açıkçası. Taverna için sadece en iyi yer burayı gösteriyorlar. Şöyle, burada fix menü varmış. Fix menü 45 euroymuş. 45 euronun içinde sınırsız uzo var. İşte balık falan varmış. Ama uzunun yani okuduğum kadarıyla uzo diyorlar su gibi. Yani 5-6 duble bile içsen hiç bana mısın demiyor. Ama tavernası güzelmiş. Müzikli falan, sirtaki falan yapıyorlarmış. Ama çok sıkışık oturuyorlarmış. Genelde Türk kafileleri buraya geliyormuş. Şöyle çok sıkışık oturuyorlarmış ve cumartesi ve pazar günleri sadece oluyormuş burada taverna. Yani biz hafta içi falan baktık.
katiyen yok. Kapalı. Zaten her akşam buradan geçtiğimizde kapalıydı burası. Evet, videonun başında da söylemiştik ya. Eğer bulsaydık sizler için çekecektik. Ama hafta sonları yapıldığı için bugün de cumartesi geri dönüyoruz artık. Akşam kalmıyoruz. Onun için maalesef yapamadık. İnşallah siz gelirsiniz. Size denk gelip siz video çekip bize atarsınız inşallah. Biz de görürüz. Yani buranın eğlencesi iyi, yemek konusunda o kadar iyi değilmiş, söyleyeyim. Böyle uzuyor işte kordon. Bizim İzmir'e çok benzer, İzmir'in kordonuna. Tabii bizim İzmir'in kordonu böyle asfalt değil. Buranın bir güzelliği aslında hiç araba park etmesi falan yok burada ama buraya da arabayla gelince akşam özellikle biz arabayla geliyorduk buraya. Arabaya park etme sıkıntısı burada da çok büyük. Yani merkez olduğu için arabayı park edecek yer çok fazla yok. Ara sokaklara giriyorsunuz. Ara sokaklarda işte yer bulursanız belki Mineçe'de. Ama şöyle bir şey var. Şu göstereyim, şu karşıda araba kiralama yerlerinin orada genelde olabiliyor. Yani ben bir iki sefer oraya gittim, orada vardı. Ya da arka taraf, şu gördüğünüz tarafın arka tarafında vardı. Oralarda yer olabiliyor. Oralara koyduk ama işte şöyle de bir şey var. Koyduğumuzda %90 gelmiş birisi önden. Ufak bir, yani ufakça, çok ufak yani. Ne diyeyim yani bir 5 santimlik ancak böyle bir çizik vardı. Bir iki tane çizik vardı yani 5 santimlik tamponda. Ama sonuçta kendi arabam değil, başkasının arabası. Rent-a-car'ın arabası olduğu için adam 80 euro istedi yani. Mecbur vereceksin. Ha, eminim şimdi yani şöyle bir şey. O 80 euroyu verdim, ben onu yaptıracak mı? Hayır tabii ki canım. Neyse, yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Evet, şimdi normal kordonda şöyle göstereyim Eminönü'nde. Kordonda böyle bir yere geldik. Mastik Spa. Mastic Spa diye geçiyor ismi. Açıkçası biz o kadar yer gezdik ama Uzo'larda falan en uygun fiyatlar bunlardı. Yani burada gördük daha doğrusu. Yani şu Uzo'yu mesela, şunu herkes övüyor. Bunu 14 euroya da gördük. İşte 12,5 euroya da gördüm, 13 euroya da gördüm. Ama 11,5 euroya sadece burada vardı. Yani sadece 11,5 euroya burada vardı. Şu da Uzo, bu 8,5 euro mesela. Bunun da en uygun fiyatını ben marketinde gördük değil mi? Aynen, Tane? marketin. Marketinde 9,30'du. Orada en uygundu. Yani ondan sonra burada. Yani buradan daha uygununu göremedik daha henüz. Alışveriş yaptık diye hediye verin. Aynen, biz buradan alışveriş yaptık diye hediye de verdiler açıkçası. Şöyle göstereyim fiyatlarını. Mesela şurada mastik likörleri var. Bu likörlerin fiyatı 12,90'mış ama 2 alana 1 bedava diyor yani. Toplamda 3 tane alabiliyorsunuz. Yani ne yapıyor? 13 euro desek 26 euroya 3 tane alabiliyorsunuz. Bunun fiyatı da 6,90, 7 euroymuş. Bunda da diyor 3 tane alırsan 21 euroya bir tane de ben veriyorum diyor. Yani öyle hediyesi var. Şöyle şu Uzo varmış 11,5 euro. Şu 8,5 euroymuş. Bu 11 euro, 11,5 euro. Şöyle. Bu var 16 euro, evet 15,90. Şunlar direkt sakızlar ama sakızların fiyatı yazılmamış. Yani gördüğüm kadarıyla hiçbir yerde yazılmamış. Şunlar kurabiyeler. Kurabiyeleri var. Bu portakallı. Bu damla sakızı ve limonlu. Bunu bilmiyorum. Neyi olduğunu bilmiyordum, çözemedim de. Bunda da diyor bir tane alırsan 8,90, işte 3 tane alırsan 19,90, yani 3 tane alırsan 20 euroya tekabül ediyor. Şunun da tanesi böyle küçük paketler var isterseniz işte hediyelikler. Bunlar 5,5 euroymuş. Şöyle. Şunlar lokumlar. Sakız lokumları. Bunların da tanesi 4,90'mış. Yani 5 euro. 3 tane alırsanız bir tane de hediye ediyorlarmış. Aynı şekilde. Şunlar var. Bilmiyorum, bunlar reçel herhalde.
Tanesi 9.90'mış. Yine bunlarda da 2+1 var hediye. Şunlar marmelat. 3.90 cam kavanoz. 2.30 plastik. Yani içerikler aynıdır. Sadece cam olduğu için farklı. 190. Bu 5.90'mış. Şöyle göstereyim. Biz memnun kaldık yani buradan. Ben birkaç şey aldım. Hem güler yüzlülerdi. Esnaflıkları iyi yani. Hem de yani ufak da olsa hediyeler veriyorlar. Yani gönül alma derler ya. Öyle bir şey. Şöyle göstereyim. Burada da magnetler varmış. 3 tanesi 11 euro. 5 tanesi 16,5. Türker Bey, sen nasıl buldun Sakız Adası'nı? Beğendin mi? Evet şansım bitiyor. Şarjı mı bitiyor? Evet, ne olsun, daha şarjım var ya. Şarjım daha %15. Abi bu sahibi çok hoş bir beyefendiydi. Gayet yardımcı oldular yani. Çok teşekkür ederiz. Thank you. Artık son olduğunda söyledik. Başka bir yere oturmayacağız. Direkt eve gideceğiz artık. Evet. Burada saat kaç şu anda? Saat 3.30. Birazdan limana zaten şöyle çok yakınız. Limanın tam karşısındayız daha doğrusu. Buradan çıkışta limana gideceğiz. En son buraya oturduk işte. En son buraya oturduk. Burada bir bira, bir tane soda, sade soda, bir tane şunu istedi. Nasıl bir şey bilmiyorum. Türker Bey'imiz tabii ki her zamanki gibi dondurma. 3 tane de su aldık. Sade sodanı söyledim bir tane. Hepsi şöyle göstereyim. 15 euro para tuttu. Bu da bir bilgi olsun. Kaydedin, lazım olur. Yavaş yavaş limana doğru gidiyoruz. Şimdi araç kiraladığımız yere valizlerimizi bırakmıştık. Onları alacağız. Sonra feribota, yani gemiye doğru yavaş yavaş gideceğiz, kapıya doğru. Evet Emine. Nasıl Yoruldum. geçti? Çok güzel geçti. İnşallah daha iyi yerleri siz görürsünüz. Allah size de gelmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Burası da büyük gemilerin yanaştığı bir liman. Biz burada 3 gün boyunca her gün büyük bir gemi gördük. Ama bazısı Atina'ya gidiyor, bazısı Samos'a gidiyor. Tırlar da biniyor. Buradan genelde şurada tırlar duruyor. Tırlar biniyor. Burada da normal yolcular bekliyor şurada. Yolcular da buradan giriyor. Evet arkadaşlar, yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi arabamıza bindik. Evimize doğru gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kısaca hemen özet geçeyim. Ortalama ne kadara maliyet oldu? Ne kadara geldi bu gezi? 2 gece 3 günlük toplam bir gezimiz oldu. Bu gezimiz toplamda bize ne kadara mal oldu? Oteli ta önceden almıştım. Yani ta Kasım Aralık gibi almıştım. 2024'ün Kasım Aralığı gibi almıştım. Otel artı araç kiralaması 13.000 lira tutmuştu. Feribot biletleri 15 euro, kişi başı 15 euro para verdim. Daha önce de söylemiştim. 60 euro civarlarında feribot biletleri tuttu 4 kişi. Hayretten liman vergisi ödedim. Kişi başı, o da yalan söylemeyeyim de 400 civarıydı. 300 ya da 400 civarı ödedim. Sonrasında burada toplamda harcamamız, yani yeme, içme, gezme, hani hiçbir şeyden kısmadık açıkçası. Çoğu şeyi yedik içtik yani, kısmadık. Duty free dahil. Duty free'de de biraz alkol, sigara tarzı şeyler alındı. Onlar da dahil toplamda 510
510 euro, 520 euro civarlarında bir para harcamamız oldu. Sadece bu yeme içme ve datifiri. Otel parası, ondan sonra feribot parası ya da araç kiralama parası falan hariç. Yani 3 günlük gezi için, yani bütün her şeyinizi ayarladığınız için yeme içmeye ve datifiriye harcadığımız para bizim 510-520 euro civarlarında bir para oldu. Bu da bugünün kuruyla hesapladığımızda yaklaşık 23-24 bin lira civarlarında bir para yapıyor. Yani artık onun skalasını siz yaparsınız. Yani kimine göre pahalı olabilir, kimine göre ucuz olabilir. Yani sonuçta biz yer görmeye gittik açıkçası. Yani belki Türkiye'de daha ucuz yapabilirdik bu tatili. Sonuçta vize parası var, yurt dışı çıkış harcı var. Yani bunların hepsi bakılınca, yani bugün bir vize almaya kalksanız 4 kişinin vize maliyeti, pasaportunuz olsa dahil 4 kişinin vize maliyeti şu günkü rakamlarla yaklaşık 18 bin liraya falan tekabül ediyor. Çünkü vize parası sadece 270 euro ödüyorsunuz. Vizeye 90, 180, taneme de ödedik. 270 euro. Hani Türkiye'de almıyorlar ama bir de ayrıyetten 1350 lira da Kozmos'a ödediğimiz bir ücret var. Bununla birlikte işte fotoğraf parası, cart parası, jurt parası derken 20 bin lirayı bulur. Sadece vize ücretiniz. Yurt dışı çıkış harcı veriyorsunuz. 710 lira da kişi başı onu veriyorsunuz. Yani 2800 lira, 2900 lira da o tuttu 4 kişinin. Yani böyle bir tatil yapmaya kalkarsanız, eğer önceden almazsanız tabii, otelinizi falan önceden almazsanız, bugün hadi gidiyorum benim vizem var deseniz dahil, yani şu otelle araç kiralama falan herhalde bir 1000-1200 euroyu falan bulur. En az. Benim tahminim yani. Böyle. Yani diyeceklerim bu kadar. Artık fiyat skalasını kendiniz yaparsınız. Ucuz mu pahalı mı ona bir şey diyemem. Herkesin kendi görüşü. Parası olan kişiye çok ucuz gelebilir. Parası olmayan kişiye çok pahalı gelebilir. Kesinlikle. Bunlar farklı görüşler sonuçta. Bana ucuz mu geldi, pahalı mı geldi deseniz, bazı yerler ucuz, bazı yerler pahalı geldi. Sonuçta biz TL kazanıyoruz. Euro kazanırsak belki çok ucuz gelecek de TL kazandığımız için bazı yerler ucuz, bazı yerler pahalı geldi yani. Böyle bir turumuz oldu. Şimdiden hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka diyeceğim bir şey yok yani. Herkese Allah'a emanet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz, verimli bulduysanız beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz. Abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Sonuçta bir emek veriyoruz. Hani tabii ki de nacizane fikriniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz önemli değil ama hani abone de olursanız, beğenirseniz ayrıca mutlu oluruz. Tabii ki de o size kalmış bir şey. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.